İran son aylarda topraklarında yaşayan yüz binlerce Afgan mülteciyi sınır dışı etti. 10 yıllardır milyonlarca Afgan'a ev sahipliği yapan ülke artık bu yükü taşıyamayacağını söylüyor. Resmi açıklamalarda ekonomik kriz, işsizlik ve güvenlik kaygıları öne çıkıyor. Ancak karar Afganistan'da Taliban yönetimi altında zor koşullar yaşayan siviller için yeni bir belirsizlik anlamına geliyor. İran'daki Afgan varlığı aslında yeni değil. Sovyet işgalinden bu yana farklı dalgalar halinde süren göç, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Fakat son dönemde artan sınır dışı uygulamaları hem insani bir kriz ihtimalini büyütüyor hem de bölgesel dengeleri etkiliyor. Bu dosyada İran'da yaşayan Afgan mülteci nüfusunu, Tahran yönetiminin mültecilere yönelik politikasını, 11 Eylül öncesini ve sonrasını, Amerika'nın çekilmesi ve Taliban'ın dönüşü sonrası ortaya çıkan tabloyu aktarmaya çalışacağız. Afganistan'dan İran'a göçün kökleri 1979'a uzanıyor. O yıl Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali milyonlarca insanı evini terk etmeye zorladı. Çatışmalar, bombardımanlar ve siyasi baskılar sivilleri komşu ülkelere yöneltti. Pakistan ve İran bu göçün en büyük adresleri oldu. İran'a sığınan Afganların sayısı 1980'lerin başında hızla arttı. Çoğu özellikle Şii Hazara topluluğuna mensup mültecilerdi. Onlar için İran hem kültürel hem mezhepsel bağlar nedeniyle daha güvenli bir liman olarak görüldü. Tahran yönetimi de o dönemde yeni gelenleri mülteci statüsünde değil misafir olarak tanımladı. Bu ifade hukuki korumadan çok geçici bir kabul anlamına geliyordu. 1980'ler boyunca Afgan göçmenlerin sayısı 2 milyonu buldu. Bu İran'ın modern tarihinde karşılaştığı en büyük kitlesel göç hareketlerinden biriydi. Göçmenler genellikle büyük şehirlerin çevresine, inşaat ve tarım gibi ağır işlerde çalışmaya yönlendirildi. O yıllarda İran-Irak Savaşı'nın getirdiği ekonomik zorluklara rağmen Afgan iş gücü İran için ucuz ve vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Ancak bu kalabalık nüfusun uzun vadeli etkileri tartışma yaratmaya başladı. Bir yanda dindaş ve mazlum halkla kucak açıldığı söylemi vardı, diğer yanda işsizlik, yoksulluk ve sosyal gerilimin arttığına dair şikayetler. Afgan göçünün İran toplumuna bıraktığı ilk izler böylece derinleşmeye başladı. Sovyetlerin çekilmesinden sonra Afganistan uzun süre iç savaşla sarsıldı. 1990'ların ortasında sahneye çıkan Taliban kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Bu gelişme Afganistan'a milyonlarca mültecinin geri dönüş umudunu da beraberinde getirmişti. Ancak Taliban'ın katı yönetim tarzı ve mezhepsel baskıları özellikle Şii Hazara topluluğu için yeni bir kaçış dalgası anlamına geldi. İran, Taliban'ın yükselişini temkinle izledi. Tahran yönetimi mezhepsel farklılıklar ve siyasi çıkarlar nedeniyle Taliban'ı hiçbir zaman desteklemedi. Aksine 1998'de Mezar-ı Şerif'te Taliban güçlerinin 9 İranlı diplomatı öldürmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Bu olay İran kamuoyunda Afganistan'dan gelen mültecilere bakışı da sertleştirdi. 1990'larda İran'daki Afgan göçmenler savaş ve istikrarsızlık yüzünden ülkelerine dönemedikleri gibi İran'da da kalıcı bir statü kazanamadılar. Çoğu kayıt dışı çalıştı. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri sınırlı kaldı. İran devleti ise bu nüfusu büyük ölçüde geçici kabul etmeye devam etti. Bu dönem İran'ın Afgan göçmenlere yaklaşımında iki temel çizgi oluşturdu. Bir yanda zorunlu olarak açılan kapılar, diğer yanda güvenlik ve mezhepsel kaygılar. Taliban'ın ilk iktidarıyla birlikte Afgan göçü İran için insani bir mesele olmaktan çıkıp siyasi ve güvenlik boyutları ağır basan bir sorun haline geldi. 2001'de Amerika'da gerçekleşen 11 Eylül saldırıları Afganistan için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Washington yönetimi saldırıların sorumlusu olarak El-Kaide'yi ve ona ev sahipliği yapan Taliban'ı hedef aldı. Kısa sürede başlayan askeri müdahale Taliban yönetimini devirdi. Batı dünyası bu gelişmeyi teröre karşı savaş olarak tanımladı. Ancak Müslümanlar bunun Afganistan'ın yeni bir işgal sürecine girmesi anlamına geldiğini biliyordu. Ülke küresel güçlerin hesaplaşma alanına dönüşürken en büyük bedeli yine siviller ödedi. Bombardımanlar, operasyonlar ve çatışmalar yüz binlerce insanı yerinden etti. İran bu süreçte temkinli bir tutum sergiledi. Taliban'ın devrilmesi Tahran'ın çıkarına görünse de Amerika'nın bölgede kalıcı bir varlık kurma ihtimali endişe yarattı. Bu sırada İran sınırlarına doğru yeni bir göç dalgası başladı. Özellikle Afganistan'ın batısından binlerce aile güvenlik arayışıyla İran'a yöneldi. 2000'li yıllar boyunca Afgan göçmenlerin İran'daki varlığı daha da görünür hale geldi. İnşaat, tarım ve gündelik işlerde çalışan milyonlarca Afgan İran ekonomisinin görünmez emekçileri oldu. Ancak yine de kalıcı bir statü elde edemediler. Çoğu hala geçici misafir olarak görülüyor, eğitim ve sağlık imkanlarına sınırla erişebiliyordu.
Amerika'nın Afganistan'da kurmaya çalıştığı yeni düzen istikrar getirmekten uzak kaldı. Yolsuzluk, siyasi parçalanmışlık ve güvenlik sorunları Afgan halkını yeniden göçe zorladı. Afganistan'dan yükselen seslerde şu ortak duygu vardı: İşgalciler gidiyor ama biz yine belirsizliğe mahkumuz. 20 yıl süren işgalin ardından Amerika 2021 yazında Afganistan'dan çekildi. Washington yönetimi çekilmeyi bitmeyen savaşı sonlandırma kararı olarak duyurdu. Ancak süreç dünyanın gözü önünde büyük bir kaosa dönüştü. Afgan ordusuna ve hükümetine güvenen Amerika bu yapıların ayakta kalacağını varsaymıştı. Fakat birkaç hafta içinde Taliban hızla ilerledi. Ağustos ayında başkent Kabil'e girerek kontrolü yeniden ele geçirdi. Bu sahneler 1975'te Vietnam'dan çekilen Amerikan askerlerini hatırlatan görüntülerle hafızalara kazındı. Kabil havaalanında umutsuzca uçağa tutunan insanlar, çaresizlik içinde ülkeden kaçmaya çalışan aileler. Taliban'ın dönüşü Afgan halkı için yeni bir belirsizlik demekti. Taliban'ın uyguladığı bazı sert toplumsal kurallar uluslararası kamuoyunun en çok tartıştığı konular oldu. Aynı zamanda ekonomik çöküş ve insani kriz milyonlarca insanı yeniden göç yollarına itti. İran bu gelişmelerin ilk etkilerini hemen hissetti. Sınır bölgelerine doğru yüz binlerce Afgan yöneldi. Tahran yönetimi başta insani nedenlerle sınırları tamamen kapatmadı. Fakat kısa sürede gelen göç dalgası İran'ın zaten zorlanan ekonomisine ve toplumuna yeni bir yük getirdi. Afganistan'da Taliban yönetimi altında kalmak istemeyenler için en ulaşılabilir seçenek İran oldu. Ancak bu kez İran'daki kamuoyu daha farklı tepki veriyordu. Uzun yıllardır Afgan göçmenlerle iç içe yaşayan toplumda yeni gelenlere karşı hoşnutsuzluk daha görünür hale geldi. Ekonomik kriz, işsizlik ve güvenlik kaygıları Afgan mülteci meselesini İran siyasetinde sıcak bir gündem maddesine dönüştürdü. Bugün İran, dünyanın en büyük Afgan göçmen nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor. Resmi verilere göre ülkede yaklaşık 6 milyon Afganistan vatandaşı yaşıyor. Üstelik bu sayının en az 2 milyonu kayıt dışı durumda. Yani herhangi bir yasal ikamet izni olmadan ülkede bulunuyorlar. İran'da yaşayan 6 milyon mülteci, 40 milyon civarında olduğu tahmin edilen Afganistan nüfusunun yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Bu ciddi bir oran. İran'daki Afgan göçmenler ağırlıklı olarak doğu sınır kentlerinde yoğunlaşmış durumda. Horasan eyaletleri, Sistan, Beluçistan, Kirman ve Yezd, Afgan nüfusunun en fazla görüldüğü bölgeler. Ancak iş imkanları nedeniyle başkent Tahran, Kum, İsfahan ve Meşhed gibi büyük şehirlerde de hatırı sayılır bir Afgan topluluğu bulunuyor. Geçim kaynakları çoğunlukla düşük ücretli ve ağır işlere dayanıyor. İnşaat sektörü Afgan göçmenlerin en çok çalıştığı alanların başında geliyor. Tarım, taşımacılık, tekstil atölyeleri ve gündelik işçilik de yoğun olarak tercih edilen alanlar. Çoğu işçi güvencesiz, düşük maaşlı ve sosyal haklardan yoksun çalışıyor. Buna rağmen Afgan işçiler İran'ın ekonomisinde görünmez ama vazgeçilmez bir emek gücü haline gelmiş durumda. Eğitim ve sağlık konusunda da kısıtlamalar söz konusu. İran son yıllarda bazı çocukların okula gitmesine izin verse de kayıt dışı göçmenlerin büyük bölümü bu haktan yararlanamıyor. Sağlık hizmetleri ise çoğunlukla acil durumlarla sınırlı. Bu da özellikle yoksul aileler için ciddi bir sorun oluşturuyor. Toplumsal algı ise giderek karmaşıklaşıyor. İran'da yıllardır yaşayan Afgan topluluklar kimi bölgelerde yerleşik hayata uyum sağladı. Ancak özellikle yeni göç dalgaları, işsizlik ve ekonomik krizle birleşince yabancı karşıtlığı söylemleri daha çok dile getirilmeye başladı. Bazı yerel medya organları Afganları suç oranları ile ilişkilendirirken insan hakları savunucuları bu yaklaşımın ayrımcılığı körüklediğini söylüyor. Sonuç olarak Afgan göçmenler İran'da hem ekonominin görünmez emekçileri hem de siyasetin tartışmalı konusu. Onlar için İran güvenli bir sığınakla zor şartların iç içe geçtiği bir ülke. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Mart 2025'ten bu yana 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkeden ayrıldığını açıkladı. Bakan Mumini, Mart 2026'ya kadar 2 milyon düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Sınır dışı işlemlerini denetleyen Mumini, ülkede yaklaşık 6 milyon Afganistan vatandaşı bulunduğunu belirtti. Bunların %70'inden fazlasının kendi istekleriyle İran'ı terk ettiğini ifade eden bakan, çıkışların büyük bölümü Rezevi Horasan sınırından gerçekleşti dedi. Mumini, uygulamaya yönelik eleştiriler içinse bunun göçmen karşıtlığı anlamına gelmediğini savundu. Her ülkenin yabancılara yönelik özel düzenlemeleri bulunduğunu vurguladı. İran medyasındaki bazı isimlerse kitlesel sınır dışı uygulamalarının göçmenler arasında ayrımcılığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
söyleniyor. Bununla ilgili 1300'den fazla İran ve Afganistan vatandaşı aktivist tarafından kaleme alınan mektupta sınır dışı işlemlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştu. İran yönetimi Afgan göçmenlere yönelik sınır dışı sürecini 3 başlıkla gerekçelendiriyor: ekonomik, güvenlik ve düzenleme. Ekonomik baskı. Yıllardır süren yaptırımlar, yüksek enflasyon ve işsizlik devletin temel argümanı. Yetkililer sağlık, eğitim ve altyapı gibi kamu hizmetleri üzerindeki yükün arttığını, kayıt dışı göçün ücretleri aşağı çektiğini savunuyor. Özellikle büyük şehirlerde kiralar ve temel gıda fiyatları artarken yeni gelenlere dönük toplumsal hoşnutsuzluk siyasete yansıyor. Güvenlik endişeleri. Sınır bölgelerinde kaçak geçişler, uyuşturucu trafiği ve silahlı grupların sızma ihtimali öne çıkarılıyor. Zaman zaman bazı olaylar Afgan göçmenlerin güvenlik riski olarak çerçevelenmesine neden oluyor. 2023'ten itibaren terör ve sabotaj iddiaları bu söylemi sertleştirdi. Yönetim hedefin göçmen karşıtlığı değil, kamusal güvenlik olduğunu vurguluyor. Düzenleme ve kayıt altına alma. Yetkililere göre mülteci nüfusunun önemli bir kısmı kayıt dışı. Bu durum kimlik tespiti, çalışma izni, eğitim ve sağlık erişimi gibi alanlarda idari sorunlar yaratıyor. Ekonomik kriz, yerel işsizlik ve suç algısı kamuoyunda sert önlem talebini artırdı. Yerel medyada ve sosyal ağlarda yayılan olumsuz anlatılar karar vericilerin elini sertleştiriyor. Aynı zamanda hükümet sınırların kontrol altında olduğu mesajıyla iç kamuoyuna güven vermek istiyor. Afganistan'daki istikrarsızlık ve Taliban yönetiminin yarattığı belirsizlik İran'ın sınır yönetimine öncelik haline getirdi. Tahran özellikle Pakistan gibi komşu ülkelerin benzer uygulamalarını da referans göstererek bölgesel bir güvenlik çerçevesi içinde hareket ettiğini savunuyor. İran, ülkedeki kayıt dışı Afgan göçmenleri tespit ederek geri gönderme sürecini yürütüyor. Göçmenler yerel polis veya göçmen daireleri tarafından listeleniyor ve çoğu zaman izinsiz ikamet gerekçesiyle çağrılıyor. Tespit edilen kişiler geçici merkezlere veya sınır noktalarına yönlendiriliyor. Burada belgeleri kontrol ediliyor ve çoğu zaman Afganistan'a dönüşleri zorunlu hale getiriliyor. Bazı durumlarda aileler ayrı tutuluyor. Bu da süreci psikolojik olarak zorlaştırıyor. Afgan göçmenler genellikle Rezevi Horasan gibi doğu sınır noktalarından sınırı geçiyor. İran geri dönüşleri gözetliyor ve zaman zaman işlemler güvenlik görevlileri eşliğinde yürütülüyor. Resmi açıklamalarda süreç gönüllülük esasına dayalı olarak sunulsa da sahadaki raporlar çoğu göçmenin zorla sınır dışı edildiğini gösteriyor. Bazı kişiler kişisel eşyalarını veya banka hesaplarını geride bırakmak zorunda kalıyor. Taliban yönetimi İran'ın Afgan göçmenleri kitlesel olarak sınır dışı etme uygulamalarına karşı güçlü bir şekilde tepki gösterdi. Taliban Başbakanı Hasan Ahund, İran'a yönelik çağrısında Afganların onurlu ve kademeli bir şekilde geri gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak aşağılayıcı ve küçültücü davranışlardan kaçınılmasını talep etti. Ayrıca sınır dışı edilenlerin kişisel eşyalarını ve banka hesaplarındaki varlıklarını güvenli bir şekilde transfer etmeleri için İran makamlarının gerekli kolaylıkları sağlaması gerektiğini belirtti. Taliban bu tür uygulamaların iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Taliban Dışişleri Bakanlığı, İran ve Pakistan'a yönelik benzer çağrılar yaparak Afganların geri dönüşlerinin düzenli ve insani bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Afganistan'daki sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, sınır dışı edilenlerin karşılaştığı zorlukları ve insani krizleri gündeme getirerek uluslararası toplumun desteğini talep ediyor. İran'dan zorla sınır dışı edilen Afgan mülteciler için geri dönüş çoğu zaman yeni bir belirsizlik ve riskler zincirini beraberinde getiriyor. Taliban yönetimi altındaki Afganistan'da güvenlik durumu, ekonomik koşullar ve temel hizmetlere erişim ciddi biçimde sınırlı. Bu ortamda geri dönenler genellikle yoksulluk, işsizlik ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalıyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar dönüş sonrası en kırılgan grubu oluşturuyor. Eğitim haklarının kısıtlı olması, iş imkanlarının yokluğu ve toplumsal kısıtlamalar ailelerin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Sağlık hizmetleri yetersiz, altyapı zayıf. Geri dönenler çoğu zaman temel sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Uluslararası kuruluşlar bu duruma ilişkin uyarılarda bulunuyor. Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları örgütleri İran'ın sınır dışı uygulamalarının geri göndermeme ilkesine aykırı olabileceğini belirtiyor. Öte yandan sahadaki tanıklıklar sınır dışı edilenlerin çoğunun yasal statü ve koruma imkanlarından yoksun olduğunu ortaya koyuyor.
Afgan mültecilerin zorunlu dönüşleri bölgesel istikrar üzerinde de etkili oluyor. Kıt kaynaklarla mücadele eden Afgan toplulukları üzerindeki baskı yerel gerilimleri artırıyor ve uluslararası yardım kuruluşlarının yükünü büyütüyor. Sınır dışı kararları Afganistan içinde ciddi bir yük anlamına geliyor. Zaten Taliban yönetimi altında ekonomik ve sosyal kaynaklar sınırlıyken geri dönen göçmenler ek baskı yaratıyor. Ülkenin batısında ve doğusunda geri dönüşler yerel topluluklarda rekabeti ve kaynakların yetersizliğini derinleştiriyor. Tabii bölgesel güvenlik boyutu da göz ardı edilemiyor. İran'ın sınır kontrolleri ve sınır dışı politikaları, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi sorunlarla mücadele amaçlı bir strateji olarak sunuluyor. Ancak bazı uzmanlar sert sınır önlemlerinin bölgedeki göçmen hareketlerini yer altına iterek suç ve güvenlik risklerini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Bu sınır dışı kararlarıyla beklenen bir diğer gelişme de diplomatik gerilimler. Afganistan ve İran arasında zaman zaman sınır ihlalleri ve karşılıklı suçlamalar gündeme geliyor. Pakistan'la ilişkilerde de göçmen akışı ve sınır yönetimi bölgesel işbirliğini test eden bir unsur. Dolayısıyla göç politikaları yalnızca iç politika meselesi olmaktan çıkıp bölgesel istikrarın belirleyici bir faktörü olarak karşımıza çıkıyor.